Risale-i Murakabe, Murakabe Kitabı, Muhammed Nuri Şemseddin Nakşibendi. 4. Bab. Konusu, nefis ile sultani ruh, sülûkun başlangıcından sülûkun sonuna kadar ayrıntılara girilmeden 2 fasılda açıklanır. 1. Fasıl. Sülûkun başlangıcından hayret makamına varıncaya kadar nefis ile sultani ruhun her bir sıfatta olan halleri, sebebi hikmeti, illetleri kemal yönüyle kısa fakat faydalı bir şekilde açıklanacak. Kıymetlim, şu da bilinsin ki, hak yolcusu bir salik mürşide inabe ettiği zaman anasından yeni dünyaya gelen bir çocuk gibidir. Henüz sülûkun başında olması sebebiyle o salik yaşlı bir ihtiyar olsa dahi kendisini mürşide teslim edip dost yüzünü görmeye talip olması sebebiyle dünyaya yeni gelen masum bir çocuk hükmündedir. Bu durumu ile teslim olduğu zatın manevi çocuğu olur. Bundan sonra sülûk esnasında masum çocuk nasıl büyürse o da öyle büyür. Ama onun büyümesi masum çocuk gibi açıktan değildir, batındadır. Mürşidin himmetiyle seyr-i sülûküne devam eder, durur. Bu durum ehli olan kimselere göre bilinen bir şeydir. Duruma anlatılan hak yolcusu salik, sülûkunu tamamlayıp Fatihası okununcaya kadar masum çocuk gibi sayılır, tarikatta kendisinin kusuruna bakılmaz, affedilir. Bu salik, tecelli ihsan olunup sülûkunu tamam ettiği zaman ehlullah derecesine yeni adım atmış olur. O zaman o salik, tarikatta ergenlik çağına gelmiştir. Hakikatte ise dünyaya yeni gelen masum çocuk gibidir. Bu durumda o kimseden tarikatta bir kusur görülse sorumlu tutulur. Hakikatte kendisinde bir kusur zuhur etse sorumlu tutulmaz. Zira hakikatta masum çocuk gibidir. Velayet derecesine ilk adımını atmıştır. Bu vakitte salik henüz ehlullah mertebesindedir ki Allah'a yakın, Allah'ta yok olmak, Allah'ta var olmak sırlarına aşina olmuştur. Bu halinde o salik, emmare, levvame, mülhime, nefis makamlarının birindedir. Bunun içinde çocuk hükmünü taşır. Hakikatte oluşan kusurundan ötürü sorumlu olmaz. Zira levvame, mülhime nefis makamındayken hayvani ruh, sultani ruha teslim olmamıştır. Her an, her nefes sultani ruh ile nefis mücahede ve muharebe ederler. Bazen olur ki sultani ruh üstün gelir. Salike de mürakabesinde nur tecellisi, fiiller tecellisi, sıfatlar tecellisi gibi tecelliler ihsan olunur. Bazen olur ki nefis sultani ruha üstün gelir. Bu durumda da anlatılan tecelliler zuhur etmedikten başka o kimseden hakikat kusuru dahi zuhur eder. Ama bu çeşit kusurlar affedilir. Ama bu halinde tarikat kusuru işler ise yine sorumlu tutulur. Hakikatta kusur, tabir edilenler tarikatta bir şey değildir. Keza tarikatta kusur, tabir edilen işler de şeriatta bir sakıncası olmayan şeyler kabilindendir. Şu bir gerçektir ki şeriatta küçük sayılan günahlar tarikatta büyük günahlar arasındadır. Tarikatta büyük sayılan günahlar ise hakikatta küfürdür. Bu sebeple hakikatte haram işler tarikatta mübah sayılır. O kimseden bu türlü mübah bir şey zuhur etse çocukluk halinde olduğu için bağışlanır, sorumlu değildir. Nefisleri levvame, mülhive makamındayken tarikatı tamamlayıp ehlullah zümresine katılsalar dahi kendilerinde velayete adım basmak yoktur. Zira böyle bir şey mutmainne nefsi makamına mahsustur. Açıkçası ehlullah velayet derecesine adım basamaz ta onun nefsi mutmainneye adım basıncaya kadar. Buna göre mutmainne makamına adım basmayan ehlullah hakikat yüzünde çocuk sayılır. Şeriattan, tarikattan sorumludur.
ama hakikatta masum sayılır. Bunun hikmeti odur ki kendisine velayete ayak basmak ihsan olunmadığı için her ne kadar kusur vaki olsa dahi cümlesi affolunur. Sebebi ise nefisleri henüz mutmainne makamına varmadığı içindir. Zira nefis mutmainne makamına varmadıkça sultani ruha teslim olmaz. Her an ve her saat sultani ruhla muharebe eder ki sultani ruhu aldatsın ve düşürsün. Bundan dolayı ehlullah mutmainne makamına varmadıkça kalbi mutmain olup ruhani safayı tam manası ile bulamaz. Bu yüzden çoğunlukla tereddütten ve iç eğriliğinden kurtulamaz. Bu yüzdendir ki bir kimse mutmainne makamını bulmadıkça velayete adım basamaz. Zira veli demek Cenab-ı Hak tarafından kendisine istediğini yapar oldun izni demektir. Daha açık bir şekilde kendisine şu hitap gelir: benim aşık, sadık kullarıma seni veli tayin ettim. Sana gelen kullarımı ihsan eylediğim tarikattan sülûk ettirip zatıma ulaştır. Bu yüzden bakılınca nübüvvet ile velayet birdir, hem mutmainneye adım atmak cihetiyle hem de mana cihetiyle. Ehlullah'tan biri velayete adım atmadıkça kendisine kamil denmez, çocuk sayılır. Sebebi ve hikmeti ise nefis tarafının sultani ruha ağır basmasıdır. İlleti ise mülhime, levvame nefis makamında olduğu içindir. Nefisleri mutmainne makamında olan zatlar velayete adım attıkları için istediklerini yapanlardan sayılırlar. Bunlarda zerre kadar hakikatta kusur bulunur ise amel defterine yazılır. Üstteki manaya göre mutmainne makamında bulunan bir kimse raziye makamına ayak basmadan ahirete giderse yazılan kusurlarından ötürü sorumlu olur. Bu da şöyle olur: kıyamet günü Cenab-ı Hak bunları mahşer halkının gözünden uzak bir yere çeker. Kendilerine fiillerinden zuhur eden durumları sorar. Mesela şöyle buyurur: falan vakit sen şunu işlemedin mi? Falan vakit sen bunu işlemedin mi? Böylece onların ettiklerinin hepsini bir bir sorar, onlar da o işleri doğrular ve evet ya Rabbi diye cevap verirler. O vakitte Cenab-ı Hak cümlesini affeder, azap görmeden cennete girerler. Sorulacak bu sorunun ayrıntıları 2. faslın 3. kısmında açıklanacaktır. Burada kısadan anlatıldı. Eğer mutmainne makamında vefat etmez de raziyeye ayak basarlarsa o vakit onlara öyle bir hal ihsan olunur ki Cenab-ı Hak tarafından gerek nefse keder verecek bir mücahede, gerekse ruha sefa verecek bir ilahi ihsan olsun, onlara göre eşittir. Kendilerine bir mihnet ve meşakkat, bela çeşidinden bir şey gelecek olsa kesin olarak bundan ötürü kedere düşmezler. Kendilerine safa verecek bir ilahi ihsan zuhur eylese buna da kesin olarak sevinmezler. Safa ile keder manevi katlarında bir olur. O kadar ki dünya cihetinden ve ahiret cihetinden hiçbir istekleri kalmamıştır. Allah'ın rızası yolunda ömürlerini tüketirler. Anlatıldığı gibi raziye makamına sahip olanların geçmiş ve gelecek günahlarını tamamen affeder. Bu manayı Fetih Suresinin 1. ve 2. ayetinde alalım. لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ. Biz sana açık bir fetih yolu açtık. Bu Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlaması içindir. Bu ayeti kerimedeki mana raziye makamında bulunana hal olur. Ne var ki sonradan olacak noksanları affetmez, amellerinin yazıldığı deftere yazar. Ancak bu hal ile ahirete gidince o sonraki noksanlardan sorulur mu denirse şu cevap verilir: sorulmaz. Bunun hikmeti de şudur:
Cenab-ı Hakk'ın her bir emrine, her bir şeye gerek lütuf, gerek mücahede cümlesine boyun eğmiştir. Her birini şeker helva bilmiştir. Tamamen razı olarak kabul etmiştir. İşte anlatılan durumdan dolayı raziye nefis makamında olanların her ne kadar gelecekteki noksanları yazılmış olsa dahi yine de bu yüzden sorguya çekilmezler. Bunun hikmetine gelince Cenab-ı Hak'tan kendilerine her ne türlü şey gelmiş ise cümlesini rıza ile kabul etmişler ve kesin olarak Cenab-ı Hak'tan incinmemişlerdir. Hemen hepsini de hoşnut olarak kabullenmişlerdir. Anlatılan raziye makamından sonra o kimseye merziye sıfatı ihsan olunur. Bu durumda o kimseden Cenab-ı Hak razı olur, raziye makamında kendisinin Cenab-ı Hak'tan razı olduğu gibi Cenab-ı Hak o kulunun huylarından, hallerinden, işlerinden, cümle umumi ve özel durumlarından razı olur. Gelecekteki günahlarını affeder. Böylece o kimse geçmiş ve gelecek günahlardan yana bağışlanmış olur. Fetih Suresinin 2. ayetinde buyurulan لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. Bu Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlaması içindir. Manası gereğince kendisine masumiyet hilatı ihsan olunur. Buna göre marziye nefis makamına sahip olan zatlar geçmiş ve gelecek günahlardan sorumlu değillerdir. Zira böyle olan zatlar her an ve her nefes Allah'ın huzurunda zat tecellisine tecelligâh olmuşlardır. Her nefeste Cenab-ı Hakk'ın yüce zatını müşahede edip konuşurlar. Yaptıkları hemen her işte Cenab-ı Hak'tan izin almadıkça o işe mübaşeret etmezler. Kardeşleri arasındaki kelimelerini dahi bir şekil vermeden izinsiz konuşmazlar. Bundan dolayıdır ki Cenab-ı Hak her an ve her nefeste onlardan razıdır. Kendilerine masumiyet giysisini giydirmiştir. Onlar da mal, çoluk, çocuk, vücut ve bunların benzeri şeylerden tamamen geçtikten başka öbür alemde cennette olacak ilahi ihsanı dahi düşünmezler. Her an ve her nefes Cenab-ı Hakk'ın rızasını gözlerler. Kendilerinde zuhur eden cümle yararlı işleri Cenab-ı Hakk'ın ihsanında yok edip eli boş, avucu açık, aciz, naçiz, çaresiz olarak her an ve her nefes Allah korkusu ile güvencemiz sensin ya Rabbi, el aman diye çağırırlar. Bu anlatılandan daha ilerisi safiye nefis makamıdır. Safiye nefis makamında olan zatların makamı ise hayret makamıdır. Bunların hallerini sözle tarif etmek mümkün değildir. Müşahadeleri ise ruhani miraçtır. Halleri her an ve her nefes zat tecellisinde Allah'ın zatına dalanlardan olmaktır. Artık kendi benliklerinden yana bir eser kalmamıştır. Makamları hayret makamı olduğundan kendilerinin yüksek olduklarını bilirler. Ancak hakkı müşahadeleri raziye ve merziye makamı sahipleri gibidir. Safiye makamı sahipleri yüce zatta dalıp gittiklerinden beşeri sıfat kendilerinden alınmıştır. Enfal suresinin 17. ayetinde buyurulan attığın zaman sen atmadın ancak Allah attı manasının gerçekleştiği yer olmuşlardır. Onların bu halde huyları Allah'ın ahlakı ile ahlak sahibi olunuz. Allah'ın sıfatlarına bürününüz. Cümlesindeki sırra göre Allah'ın huylarıdır. Kendilerinden zuhur eden emirler ve yasaklar her ne olursa olsun cümlesi kader sırrına göredir. Hayrette oldukları için kendilerini cümleden aşağı görürler. Cenab-ı Hak'tan izin almadan bir çöpe dahi yapışmazlar. Bu işin hikmet yanına gelince
kemal ehli olduklarındandır ki her bir şeyin künhüne ve hakikatına vakıf iken yine ilahi emri gözetirler. Kendilerine şunu şöyle yap diye bir ilahi emir zuhur etmedikçe bir çöpü dahi hareket ettirmezler. Açıkçası bu safiye nefis makamında olan zatların huyları, işleri, cümle halleri şekilsiz olarak Cenab-ı Hakk'ın yüce zatında olur. İnsan suresinin 30. ayetinde buyurulan Allah istemedikçe siz bir şey isteyemezsiniz. Sırrına mazhar oldukları için cümle halleri hakikate bir zuhur yeridir. Bunun için Hakk'ın harekete geçirmesiyle hareket eder, sakin tutması ile de sakin olurlar. Bu fasılda sözün özü şudur: dış yüzleri halk iledirler, iç yüzleri ise hak ile.